Herkese merhaba, Distarot'a hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Bu akşam yine niyet ettiğiniz, aklınızdaki, kalbimizdeki kişiye bakacağımız bir açılım olacak. Bakalım kişi kendi hayatında ne durumda, size karşı ne düşünüyor, ne hissediyor, herhangi bir eylemi olacak mı? Bunlara bakacağız. Yine başlamadan belirtmem gerekirse açılım zamansızlığa niyetle hazırlanan bir video. Kolektife mesajlar taşıyor. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmadan, unutmadan dinleyin. Son olarak başlamadan önce bir de abonelikleriniz ve beğenileriniz, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ilerliyoruz, mutluyum. Umarım sizler de arzu ettiğiniz şekilde mutlu olursunuz diyerek başlamak istiyorum efendim. İlk önce kişiyle olan sürecinize bakalım. Niyet ettiğiniz kişiyle ilişki süreciniz nasıldı? Valla çok güzel bir aşk birlikteliğiymiş aslında başlarken. Sonra kişinin iş çevirmeleri, sizi çaresiz duruma sokmaları görünüyor açıkçası. Sanki siz de biliyormuşsunuz ya da hissediyormuşsunuz diyebilirim. Biraz detaylandıralım burayı. Biraz sizi eli kolu bağlı hissettirmiş olabilir yarattığı karmaşalarla, sıkıntılarla. Çok uğraştırmış görünüyor açıkçası ve başka faktörler de devreye sokmuş olabilir kişi. Başka alanları tercih etmiş olabilir. İşiyle çok fazla uğraşmış olabilir. Başka zorluklara buraya iki kart geldi. Bakın kişi çok tutkularıyla, arzularıyla harekete geçmiş olabilir. Yani başta bu ilişki için çok fazla uğraşırken ilişkinin sonlarına doğru sizi sıkıntılı süreçlere sokmuş olabilir ve açıkçası siz de başlarda bu ilişkiyi oldurabilmek için çok çabalıyorken ilişkinin ilerleyen dönemlerinde siz de salmış olabilirsiniz. Çünkü çok fazla uğraş vermekten, kendinizden ödün vermekten bir sıkılmışsınız ve açıkçası bir uyanışa geçmişsiniz gibi görünüyor. Valla bu harekete geçmeme konusunda biraz dengenin şaştığı, evet çok çok belli oluyor şu an. Yani üçüncü durumlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Hatta siz bazılarımız buna rağmen birazcık daha çözüm odaklı olmuş olabilir. Ama aklınızdaki kişi farklı bir alanı tercih etmiş olabilir. Yine burada bunu söylemem gerekirse sanki birazcık böyle bir açılım gelecek gibi görünüyor şu an burada. Kişinin belli bir uyanışa geçememesi, e, bu aşk birlikteliği için çok fazla emek sarf etmemesi açıkçası sizi bir ayrılığa itmiş olabilir. Tabii burada tercih ettiği durum bir başka insan değil de başka bir iştir. Ama sanki biraz burada keder, adaletsizlikler ve tam merkezde bir üçüncü kişi görünce sanki kişi başka bir alana meyletmiş diyebiliriz. Bakın bir durum söz konusu olmuş. Yani durum söz konusu olmuş derken bir eşiğe gelmiş ve sanki ailesi olarak gördüğü size adaletsizlik yapmış olabilir. Bazıları gerçekten yuvasını terk etmiştir. Olduğu birliği, bütünlüğü bozmuştur. Çünkü bir seçim ve bu seçim geride kalanı ya da gideni de bir şekilde bozguna uğratmış ve kederli bir havaya sokmuş açıkçası. Evet, bu tercih ettiği alan neyse onunla ilgili bir başarı niyeti varmış kişide. Ve tabii siz çözüm arayışları, çözüm umarken kişi sessizliğe gömülmüş olabilir. Ve yine dediğim gibi siz ilişki daha iyi olsun diye düşünür, isteklerde bulunurken kişi sessiz kalmış olabilir. Çünkü deste altı enerjisiyle kişi bir seçim yol ayrımına gelmiş görünüyor açıkçası. Yine geçmişle ilgili sorular soracağız açılımın ilerleyen dakikalarında, detaylarında. Şimdi ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Peki niyet ettiğiniz kişinin şu an hayatında neler oluyor? Sakin bir dönem geçiriyor diyebilir miyiz? Kişinin sanki gündeminde biri var ve bu insan bayağıdır sessizdi.
şifalanmayı beklediği ya da kendisini iyileştirmeye çalıştığı bir alanda çok fazla düşünüyormuş ama artık bu düşüncelerden bir hareket eylem boyutuna geçmek istiyor açıkçası. Somut bir şekilde yaklaşmak istediği, ulaşmak istediği bir hedef var. Bu siz de olabilirsiniz. Çünkü deste altları bayağı şey geliyor, güzel geliyor. Kişi şu an soğuk bir enerjide, yine deste altı mesajımla bunu söyleyebilirim. Biraz akılcı tarafında görünüyor açıkçası. Peki kişi şu an gündelik hayatında, kendi hayatında ne durumda? Birazcık daha burayı detaylandıralım. Bakın sabırla beklediği ve engelleri olan bir insanla ilgili bir harekete geçme enerjisi taşıyor şu an. Açıkçası siz, eğer sizseniz bu kişi ve size bu duruma soktuktan sonra bir adım attıysa ve siz bu kişiyi geri çevirdiyseniz bununla ilgili pişmanlık duyduğu bir insanla ilgili bir harekete geçme arzusu var. Çünkü çok fazla engellerimiz var diyor. Sabırla bekledik, o da bekledi ama artık bir somut adım atmam gerekiyor. Çünkü ben bu konuda çok fazla kafa yordum dediği bir enerjide açıkçası. Birazcık daha burayı detaylandıralım. Kişinin hayatında ne oluyor şu an, neler oluyor? Yani muhtemelen burası sizsiniz çünkü benzer enerjiler geliyor ve kişi açıkçası şu an zor sıkıntılı süreçlerden geçebilir. Çünkü deste altlarıyla biraz bana bundan bahsediyor. Sanki bu ulaşmak istediği, çok sabır gösterdiği insan insana dair bir süredir planlar, mantıklı hareket etme kafasında kişi. Yani öyle planlar yapıyor ki sizi manipüle etmek için elinden gelen her şeyi gösterebilecek. Tabii birazcık sizinle ilgili soruları sorduğumuzda iyice netleşecek burası ama kişinin düşündüğü şeylerden biri yüzleşmek, sizinle karşı karşıya gelmek ama kendinden vermekten de korkuyor açıkçası. Onu çok fazla köşeye sıkıştıracağınız endişesi de taşıyor olabilir. Ama bekleyip beklememe konusunda bir değişik bir noktada şu an. Bir tarafı git diyor, bir tarafı birazcık daha bekle diyor ama sanki artık eylem konusunda biraz hızlanacak diyebiliriz. Açıkçası bu hayatındaki ilgili alan neyse. Peki kendi hayatında duygusal durumu ne? Duygusal olarak ne durumda? Bakın ulaşmak istediği bir hedef var, bir hareket, bir eylem. Gerçekten öyle görünüyor. Evet, bir şeyleri başlatmak istiyor artık duygusal olarak. Deste altımız da çok güzel. Yine bir karmadan bahsedebiliriz buraya. Adaletsiz durumlardan bahsedebiliriz. Sanki bir süredir başlatmak istediği insan bitmiş bir ilişki, geçmişinde kalan bir kişi. Çünkü adaletsizlik yaptığı ya da şu an benzer bir durumu kendisi de yaşıyor olabilir. Adaletsiz yaptığı ve bitirdiği bir durumu sanki tersine çevirmek istediği bir insan var. Çünkü bununla ilgili düşüncelerde hayaller kuruyor ve artık sanki harekete geçmesi gerektiğini biliyor kişi. Birazcık buraya daha kart seçelim. Duygusal olarak ne durumda kişi? Biraz detaylandıralım burayı. Bakın yani hep diyorum, burada bir çok yüksek bir potansiyelde hareket enerjisi var kişide. Şu No'ya bir kart daha seçmek istiyorum. O çok güzel geldi ya. Yani sanki kişi bir süredir size soğuk da yapıyor olabilir. Geçtiğimiz kıştan beri, hatta sonbahardan beri bir ayrılık da yaşıyor olabilirsiniz. Sanki bu durumu tersine çevirmek istiyor açıkçası. Ölüm kartıyla birlikte değişip dönüşmek istiyor. Çünkü artık harekete geçmesi gerektiğini biliyor. Belki kafasında kurduğu düşünceler onu engelleyen durumlardan bir arınma sürecinde olabilir. Yani siz de çok sessiz kaldıysanız artık zamanı geldi diye bir şeylerin düşünüyor olabilir. Peki bu kişi sizi düşünüyor mu? Düşünüyorsa ne şekilde düşünüyor? Biraz daha burayı detaylandıralım. Bu kişi sizi düşünüyor mu? Kupa onlusu. Evet, düşünüyor. Eğer aynı çatı altında yaşadıysanız, daha önce evliyseniz ya da çok güzel bir birlikteliğiniz varsa şu an o güzel anıları düşünüyor olabilir. Siz kendi alanınızda çok başarılı, maddi durumunuz iyi olabilir. Bakın yani şu an sizi düşünüyor mu diyorum. Aşk kartları falan verip duruyor.
Evet, düşünüyor ama korkuları da var açıkçası kişinin. Eğer başka bir alanı terk ettiyse ölüm kartıyla birlikte yine buraya geldi. Kılıç altı sizin yanınıza gelmek, sıfırdan bir şeyleri başlatma düşüncesi var açıkçası kişide ama bu birazcık endişeli bir bekleyiş. Hem burada resmedilen Joker kartı biraz sıkıntılı bir karttır. Yansıyordur zaten görüntüsü. Aynı zamanda deste altımızda bir ay kartı kişinin sizi düşünmekle beraber duygularını açmak ve sizin tarafınıza gelmek gibi bir düşüncesi olduğu gibi korkuyordu açıkçası. Bu korkuyu da soracağım ama ilk önce burayı biraz desteklemek istiyorum. Sizi düşünüyor mu? Düşünüyorsa ne şekilde düşünüyor? Düşünüyor mu ya da yes kartımız geldi. Bakın çözüm arayışındaki sanki kişi hem sizi bir döngünün içine ya da kendisini bir döngünün içine sokmaktan korkuyor. Yine deste altı mesajımızla da bunu söyleyebilirim. Hem de siz de bir süredir dediğim gibi sessiz kaldıysanız ve onun yaklaştığı gibi yaklaşıyorsanız bu kişiyi açıkçası biraz sıkıntıya sokmuş olabilir. Eğer başka bir alanı terk edip gittiyse onun için geri dönmek sandığınızdan da kolay olmayabilir. Çünkü geri dönüşle ilgili bir korkusu var açıkçası kişinin. Ki burada yüzleşmeden bahsetmiştim. Öyle bir yüzleşmeye de hazır olup olmadığını sorguluyor olabilir. Biraz detaylandıralım burayı. Bakın ortaklaşa yaptığınız girişimler, ne bileyim eğlencesi, yani bir sürü aktivite varsa kişi bunları düşünüyor olabilir. Tekrar o yolları birlikte yürüyebilir miyiz? Beni tekrar kabul eder mi? Gibi senaryolar geçiyor olabilir kişinin aklından. Bir bakın çözümle birlikte sanki bu kişi bir şeyleri oldurma girişimine bulunacak gibi açıkçası ve sanki bu hoş olmayan bir şekilde de olabilir. Kişi sizi şu alev destesinden alayım. Biraz zamanım yok açıkçası. Hızlı bir okuma olsun, açılım olsun diye acele ediyorum. Biraz detaylandıralım buraya. Kişi sizi düşünüyor mu? Evet, bakın sizinle ilgili bir gerçekle yüzleşmiş olabilir. Bir hakikate erdim diyor aslında kişi. Evet, düşünüyor ama eğer karşı karşıya gelirseniz yine sıkıntılı süreçler, tartışmalar, hararetler olabilir mi? Bundan da korkuyor. Merkezimizde de aşk geldi. Bakın sizi düşünüyor, sizin ondan bir şeyler sakladığınızı düşünüyor olabilir ya da sizden sakladığı şeyler vardır. Bunlar biraz açığa çıksın istemiyor olabilir. Belki süreciniz bundan yavaştır. Sanki belki bir şeyleri düzeltecektir ya da sizin haberiniz olmadan bunları halletmeye çalışacaktır. Sanki bu süreç biraz bundan dolayı yavaş ve sessizlik kartı da var açıkçası. Kişi kesinlikle sizi düşünüyor. Adalet kartı da gelmişti burada. Size yaptığı adaletsizliklerin çok farkında olabilir. Belki kişi hayatında bir şeyler yaşamıştır ve acaba ona yaptıklarımın bedeli mi gibi bir düşünce de olabilir. Çünkü bir gerçekle yüzleşmiş açıkçası. Peki senin yüzleştiğin bu gerçek ne? Biraz bize bunu anlatır mısın? Kullanmadığımız bir desteden seçelim. Senin yüzleştiğin bu gerçek ne? Videoyu izleyen kişiyle ilgili. Ya da hayatında ne oldu da bu gerçekle yüzleştin sen? Of, çok güzel geldi ya. Bakın kişi biraz daha detaylandırayım hem anlatmaya devam edeyim. Başarı elde edebileceğini umduğu bir girişimle ilgili kendisini çıkmaza sokmuş açıkçası. Yani bu iş, kariyer öyle bir şey de olabilir. Aynı zamanda eğer bir alanı tercih edip sizden gittiyse orada da şu an bir yokluk enerjisinde ve mücadele etmesi, uğraşması gereken alanlar var görünüyor açıkçası. Bir yeri terk etmiş, bir yerden birileri tarafından terk edilmiş, dışlanmış olabilir. Duygusal olarak sıkıntılı bir süreç yaşıyor sanki. Umut ettiği şeyleri yaşayamıyor gibi görünüyor açıkçası. Biraz burayı detaylandırabilir misin? Bakın sanki hayal ettiği, arzu ettiği belli bir durumlar varmış ama ne kadar kendinden verse de, özveriyle yaklaşsa da bu konuyla ilgili
Dersler kartı. Sanki bir şeyler onun istediği gibi gitmemiş ve topu ben de böyle böyle yapmıştım. Buna getiriyor olabilir. Birazcık daha burayı detaylandıralım başka bir destemizle. Bakın çok artık tercih ettiği bu durum başka bir alan. Burası her neyse orada fazla güç harcaması gerektiğini fark etmiş olabilir. Yine benzer bir şekilde sizden gittiyse ondan gidenler de olmuş ya da gittiği alanda beklentileri karşılanamamış ve açıkçası çok fazla efor sarf ediyor olabilir o alanla ilgili. Bakın bazı gerçeklere uyanmış kişi ve korkularıyla yüzleşmiş olabilir. Bakın yine derslerle açtık, yine derslerle kapattık. Sanki bu kişi belli bir karmanın, belli bir zorlukların bedelini ödüyor görünüyor açıkçası. Çünkü deste altımızda yine bir mücadele kartı. Bir yerde değnek beşlisi görmüştüm ben. Yok, şurada deste altındaydı sanırım. Evet, terk edildiği alanla ilgili, ya terk ettiği alanla ilgili daha doğrusu sıkıntılı süreçlere giriyor olabilir. Bu kişiyle ilgili, bu konuyla ilgili de hatta haber olacak olabilirsiniz. Peki diğer sorumuza geçelim. Size dair bir özlem, bir pişmanlık duyuyor mu? Ya da klasik desteğiyle alalım. Size dair bir özlem, bir pişmanlık duyuyor mu? Duymaz mı ya? Bakın ne güzel kılıç dokuzlusuyla başladık. Vallahi kişi o güzel duyuyor diyorum açıkçası. Biraz şansının tekrar açılmasını umduğu, güzel günlerin büyümesini istediği bir alanda. Çünkü değnek konusu bile biraz yine bir karma kartıdır aslında. Çok fazla sorumluluk aldığını ve bu sorumlulukların altında ezildiğini gösteriyor olabilir. Belki iyi olacağını düşündüğü, sizden sakladığı bir durumlar vardır. Bir şeyler olmuştur ve siz bunları öğrenmişsinizdir. Bu yükün altında eziliyor görünüyor açıkçası. Kılıç dokuzlusuyla büyük bir endişe ve üzüntü halinde olabilir kişi ama size yansıttığı yine bir güneştir. Eğer onlardan bir haber alabiliyorsanız, bir yerlerden görüyorsanız mutlu görünüyor olabilir ama kişi uykusuz ve sıkıntılı süreçlerden geçiyor açıkçası. Yine kader çarkı da yine bize bir karmadan bahseder. Biraz detaylandıralım burayı. Kişi size dair bir özlem, pişmanlık duyuyor mu? Evet, bağışlanmak, affedilmek. Yine hala sessiz görünüyor kişi. Burada da bir güç kartı geldi. Deste altımızda yine güç kart. Yani kişi şu an size güçlü durmaya görünüyor olabilir. Aslında sanki bir şekilde hayat onu sıkıştırmış köşeye. Belki güven ile ilgili sıkıntılar yaşadığı, belki sadakatle ilgili sıkıntılar size yaşatmış olabilir ve bu yaşattığı durumların bir benzerini kendi hayatında da yaşıyor olabilir. Bakın bağışlanmak istediği bir insan var bu kişinin hayatında ve özlem ve pişmanlık duyuyor muyuz? Ben diyor birini çok üzdüm ve onun tarafından bağışlanmaya ihtiyacım var diyor. Bu kişi sizi özlüyor mu? Pişmanlık duyuyor mu? Biraz daha detaylandıralım burayı. Bakın yine geldi. Affedilmek istiyor. Yani size bunu ne kadar yansıtıyor bilmiyorum ama bazılarımıza bir teklifle beni affet diyerek gelebilecek. Ya kişi ne kadar dersini almıştır. Bu kolektif olduğu için kişiden kişiye değişkenlik gösterecektir ama mutsuz görünüyor kişi. Yani bir alan artık o olduğu yer neresiyse orada mutlu görünmüyor şu an. Bakın kendini yine bir deste altımız iletişim kartı. Biraz daha detaylandıralım burayı. Kişi sizi özlüyor mu? Bir pişmanlık duyuyor mu? Döngüden belki anlatmak istediği budur. Evet ben çok üzgünüm. Kendi içimde mücadele ediyorum. Belki sizinle mücadele ediyordur. Özlediği alan var. O güzel geçirdiğiniz mutlu günleri özlüyor. Bazıları uyanmamış kartının üzerine geldi. Belki hala şey yapıyor olabilir, size yansıtıyor olabilir. Ya ben sensiz de iyiyim. Ama bir şekilde sizin paylaşımları olsun. Bir şeylerle sizin gözünüze sokmaya çalışıyor olabilir. Bak sensiz de iyiyim.
gibi bir imaj çiziyor olabilir bazılarımız. Bazılarımız dediğim gibi mutsuzdur ve gerçekten mutsuzluğunu da size yansıtıyordur. Ama bir yandan da sizi bu döngünün içine, tekrar hayatının içine çekme gibi bir girişimi olacaktır. Olabilir görünüyor açıkçası. Peki sizinle ilgili sakladığı bir his, bir düşünce var mı? Bilinçaltında sizinle ilgili sakladığı düşünce, bir his var mı? Of of of, neler neler var. Bakın, bu kişinin size karşı duyguları var. Bu kaçınılamaz bir gerçek gerçekten. Çok güzel bir birlikteliğimiz vardı, mutluluğumuz vardı ve ben bunu mahvettim diyor. Şimdi o dengeyi nasıl sağlayacağım, nasıl şifalandıracağım bu ilişkiyi gibi düşünceleri var açıkçası. Çünkü yine ölüm kartının olduğu yere bir ölüm kartı da geldi. Şeytan kartı da geldi. Kişi size bağımlılık çalıştırıyor olabilir. Size çok kuvvetli duygular besliyor olabilir. Biraz bunlardan bahsediyor. Tabii kılıç üçlüsünü de görmüştük açılımın başlarında. Yani bu sıkıntılı şeylerden de bahsediyor olabilir şeytan kartı ile yine. Yine bir ölüm kartı geldi. Kişi bu durumu değiştirmek istiyor. Tekrar ne bileyim, çiçeklenmek, hayatınızda bolluk berekete geçirmek istiyor ama sanki bu durumu nasıl yapacağını bilemiyor. Çünkü planladığı, beklediği bir şeyler var. Harekete geçmesi gerektiğinin çok farkında ama kişi şu an kapalı. Yine bu kılıç dörtlüsünün olduğu haneye geldi. Düşünüyor. O kadar kafasındaki planlara, düşüncelere sabit bir şekilde kalmış ki nasıl adım atacağına dair bir fikri yok açıkçası. Ya kesinlikle zihin çalıştırıyor. Bakın, deste altımız da öyle. Beyni yanacak diyebilirim düşüncelerden. Bir yüzleşme olabilir açıkçası. Eylem ve hareketi olacak mı, bunu soracağız ama kişi bir şeylerle ilgili yüzleşmiş, kendi hayatında bir şeyleri tecrübe etmiş olabilir. Birazcık daha detaylandıralım burayı. Bir yüzleşme ihtiyacı var açıkçası kişide. Sizinle ilgili bilinçaltında sakladığı bir his, bir düşünce var mı? Bakın, aynen öyle. Aynen öyle. Sizi kıskanıyor olabilir iletişiminiz yoksa. Kişi içine döndüğü zaman geçmiş onun asla yakasını bırakmıyor. Sizin tarafınızdan çok sevildiyse ve çok değer gördüyse bunun büyük bir özlemini yaşıyor. Bir yandan da korkuları var açıkçası. Siz tamamen iyileştiniz mi? Onu geride bıraktınız mı? O size tekrar geldiğinde belki bazı yüzleşmeler gerçekleşecektir. Ona düşmanlık edecek misiniz? E, Tehlikeli bir duruma sürükleyecek misiniz? Bundan da korkuyor açıkçası. Çünkü ay kartı ile birlikte korkularımızdan bahsetmişti bize açıkçası. Peki sizinle ilgili planladığı, düşündüğü bir adım var mı? Yine klasik destemizle gitmek istiyorum. Sizinle ilgili planladığı, düşündüğü bir adım var mı? Yine kılıç sekizlisinin olduğu yere geldi. Bakın, bu kişi başka bir yerdeyse, başka bir alandaysa uzakları yakın etmek gibi bir şeyler geçiyor aklından açıkçası. Sizi çok fazla özlediğini söyleyebilirim. Şu an harekete geçmiyor olabilir ama nasıl geçeceğine dair değişik değişik düşünceler var kafasında. Bayağı düşünüyor, kafa patlatıyor ama bunu oldurma noktasında biraz geri durmuş olabilir açıkçası. Kişi kendini çekmiş olabilir ve ama bunlarla ilgili bir plan yapıyor çünkü özlemi çok fazla var. Özlüyor. İletişim kurma isteği var, başlatma isteği var ama dediğim gibi yine çok fazla kişi zihin çalıştırıyor. Biraz daha başka bir tarot listesiyle soralım. Kişinin planladığı, düşündüğü bir adım var mı size karşı? Yine bir kılıç dörtlüsü. Kılıç dörtlüsünün olduğu haneye geldi. Çok fazla düşünüyor dediğim gibi. Evet, kesinlikle düşünüyor. Dediğim gibi bazılarımızınkisi gerçekten çok hızlı bir şekilde harekete geçecek. Araba kartı, değnek sekizlisi. Açıkçası değnek sekizlisini görmek için başka bir desteğe de geçtim. Birazcık buraya bir tane daha seçmek istiyorum. Evet, bazılarımız gerçekten çok hızlı bir yüzleşme yaşayacak olabilir. Bir tamamlanmaya gidecek açıkçası bu durum. Bazılarımız gerçekten
ilişkisini kurtaracak görünüyor açıkçası. Tekrar aynı çatı altına girmek, tekrar o eski güzel günlerin olduğu alana geçecek olabilir. Tabii bazılarımız için de ne derler? Mahkeme kartı ile birlikte bu durum artık beni beslemiyor deyip ilişkiyi komple bitirecek de olabilirsiniz. Ama sanki çoğunluğun enerjisi bazı durumları düzeltip konuşup olması gerektiği şekilde bu ilişkiyi taçlandıracak olabilirsiniz. Birazcık daha burayı detaylandıralım. Düşündüğü, planladığı bir adım olacak mı? Joker kartı da vardı. Onu da söylemek. Bakın yine kılıç sekizlisini de görmüştük normal destede. Yine burada da geldi. Evet, bazılarımız gerçekten harekete geçecek görünüyor. Bazılarımız da tabii kolektif bir açılım olduğu için bir süre daha gözlemci kalabilir. Çünkü o da belli ki içinde bulunduğu durumda sıkıntılı bir süreçten geçiyor açıkçası ve nasıl hissedeceğini dahi bilemiyor olabilir. Çünkü kişi çok fazla zihin çalıştırıyor olabilir ama sizinle ilgili kesinlikle bir uyanışa geçtiği aşikar. Peki gelecekte yollarınız tekrar kesişir mi? Bunu sisteme, tarot kartlarına sormak istiyorum. Gelecekte yollarınız tekrar kesişecek mi? Vallahi hiç beklenmedik bir şekilde kesişecek olabilir diyor kartlar bize. Hiç yani o kadar beklemiyorsunuz ki e, tuhaf olabilir yani sizin için bu durum. Bakış açısı değişecek olabilir kişinin. Çünkü çok sorguluyor. Bakın burada da bir düşünme, plan kurma, birazcık duygulardan uzak bir plan kurma var kişinin burada zihninde yarattığı. Ama bir yandan da özlem duygusu ağır basıyor. Yani kesinlikle yollarınız kesişecek diyebilirim. Bazılarımızınkisi de şu an belki hala sizden haber almanın peşindedir. Sadece siz bunu bilmiyorsunuzdur. Bir anda bir yerlerden karşınıza çıkacak olabilir görünüyor açıkçası. Yani sanki kişi çok fazla sorguluyor, düşünüyor bu durumu ama size yansıyan şey bir anda oluyor. Ben aklımdan çıkarmıştım onu. Bir anda bir yerden karşıma çıktı diyecek olabilirsiniz. Evet, kişi sanki sizin yokluğunuzda bir şeyleri tecrübe etmiş, öğrenmiş olabilir çok fazla. Çünkü ayrı görünüyorsunuz. Bu ayrılığı düzeltmek için gelecek görünüyor açıkçası. Sanki gelmezse hayatı birazcık daha ne derler kötü bir yere evrilecek. Bunun çok bilincinde bir insan var açıkçası buraya. Çünkü dediğim gibi ayrı geçirdiğiniz süre boyunca kişi bu durumu düşünüp birazcık cezalandırılmaktan korkuyor ama eninde sonunda gelip bu yüzleşmeyi, bu iç dökmeyi size yapacak gibi görünüyor. Birazcık daha burayı detaylandıralım. Hiç kullanmadığım bir desteden yine alayım. Gelecekte yollarınız tekrar kesişecek mi? Vallahi çok güzel geldi. Kesinlikle kesişecek gibi görünüyor. Çünkü sanki belli bir takım zorlukların, acıların yaşanması gerekiyor. Bu belki kişinin nezdindedir, belki sizin. Çünkü kişi sizinle ilgili çok fazla merak içerisinde öğrenmek istedikleri var. Belki size de e, kaçınılmaz bir şekilde anlatması gerekenlerin olduğunun çok bilincinde bir şekilde gelecek. Bazılarımız bir evliliği kurtaracaktır. Bazılarımız ciddi bir ilişki için adım atacaktır görünüyor açıkçası. Barış sağlamak için size bir zeytin dalı uzatacak görünüyor. Peki Rumi ile ya da Rumi'ye geçmeden önce kartlar size bir şey söylesin bu kişiyle ilgili. İki tane bu kişiyle ilgili alalım. Üç tane de bu kişiden bağımsız kişiyle ilgili bir şey söylesin kartlar size. Hiç yoktan bir şeyler yaratabilirsin. Bırak yani gerçekten bırak. Ufukta çok daha iyi bir şey var. Bazılarımız için de böyledir gerçekten. Eğer bırakması gerektiğini düşünüyorsa, hissediyorsa lütfen bu duyguları görmezden gelmeyin. Bir düşünün. Çünkü deste altı da sınırlar koy. Zamanı ve enerjini nasıl kullanacağını en iyi sen belirlemelisin diyor. Peki
Tamamen size gelsin bu sefer kartlar. Aklınızdaki kişiden bağımsız. Ne söyler, ne tavsiye eder. Verdiğin karar ne olursa olsun doğru karar olduğunu bil. Yeni bir hayat için senin de kendini yenilemen gerekiyor. Durumunu değerlendir, gerekirse her şeyi değiştir. Hayat sana ayna tutuyor deste altı mesajımızda. Peki kartlar yine size bu kişiye dair bir şeyler söylesin önce. Bakın yine bir araba kartı. Aşıklar kartı. Kılıç sekizlisi. Buraya bir tane daha seçmek istiyorum. Evet, çok güzel geldi. Bazılarımızın ilişkisi gerçekten artık tamamlanmaya gidiyor. Belki bunu yıl bitmeden bile görecek olabiliriz. Çünkü kişi sizinle ilgili düzgün kararlar almak istiyor. Yani birazcık bu onu sessizliğe itmiş olabilir. Siz ona soğuk yapıyorsanız, birazcık daha akılcı taraftaysanız sizinle ilgili büyük bir sorguya geçmiş olabilir kişi kendi nezdinde, kendi içinde. Artık değiştirmek istediği şey hareketsizlik, eylemsizlik, bir şeyleri oldurmak isteyecek gibi görünüyor açıkçası. İyi manada mı bu peki? Evet, bakın yani eğer güzel bir birlikteliğiniz olabileceğinize dair sizin de içinizde umut ve inanç varsa kişi sanki bu içinde bulunduğu çaresiz durumu, hareketsizliği eyleme dökerek sizle hareket edecek gibi görünüyor. Çünkü aldığı belli bir takım dersler var açıkçası kişinin. Zamanım olsaydı birazcık daha ilerlerdik buraya ama buraya yansıyan çok yüksek enerjide kişi harekete geçecek görünüyor açıkçası. Yani ermiş kartı biraz da ağırdır ama en nihayetinde size ulaşması gerektiğini, sizin için çaba sarf etmesi gerektiğini biliyor artık. Yine bir aşıklar kartı, duyguları da var. Duygularıyla harekete geçmesi gerektiğinin çok bilincinde. Aynı zamanda bir seçim kartıdır ve sanki artık bu seçimini sizden yana ve eylemsizlikten değil de harekete geçmesi gerektiğinin bilincinde olarak gelecek gibi görünüyor. Dediğim gibi deste altımızda dünya kartı, bazılarımız gerçekten bir tamamlanmaya gidecek diyebilirim iyi manada. Peki kişiden bağımsız kartlar size neler? 3 tane alacağım. Kupa dokuzusu, niyet ve istekleriniz için çok güzel bir kart. Allah kalbinizden dilediğinizi size verecektir. Güneş kartı, kupası. Yani daha ne çekebilirim bilmiyorum. Siz zaten düşündüğünüz, arzu ettiğiniz, o şifalanmayı umut ettiğiniz o şey her neyse bu durumu yaşayacaksınız. Yani aklınızdaki kişi size gelsin istiyorsanız burası gerçekten çok güzel geldi ya. İnanın o kişi size gelecektir. Yani çok sıkıntılı şeyler yaşamadıysanız, hissetmediyseniz, benim artık onunla işim olmaz demiyorsanız ve o niyet ettiğiniz kişi zaten bu açılımı dinliyorsanız bu sebeple buradasınız. Bu kişi sanki size gelecek görünüyor ya. Yani inşallah herkesin arzu ettiği gönlündeki kişi dönüşerek, değişerek size gelir. Çünkü burada anlatılan o sanki. Ruhun güneşi yoktur. Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Yani eğer siz de geçmişi geride bırakacaksanız, bırakabilecekseniz, size çok kötü şeyler yaptıysa ve bunları bir defa konuşup bir daha onun yüzüne tekrar tekrar vurmayacaksanız ve geçmişi sorun etmeyecekseniz sanki mutlu, güzel bir birlikteliğe adım atacaksınız görünüyor tekrar. Deyip açılımı noktalamak istiyorum efendim. Yani zamanımın daha geniş olduğu bir anda daha güzel bir okumayla, gerçi açılım çok güzeldi, okuma çok güzeldi. Öyle. Umarım her şey arzu ettiğiniz gibi olur. Hatta daha iyisi olur. Çünkü buraya yansıyan enerjiye göre yaptıklarının bilincinde olan bir insan var diyebilirim. Evet, açılımı beğendiyseniz, etkileşim kurarsanız çok seviniyorum diyorum. İyi geceler, iyi akşamlar. Allah'a emanet olun.